Bahar gibi yarım kalmış bir mevsime ihtiyacımız yoktu. Hava güneşli olsa bile hep bir şekilde serin olması ve boş yere ümit vermesi sinirlerime dokunuyordu. Kış biter bitmez aniden yaz gelse ne güzel olurdu. Çok heyecanlı bir şey yaptım ben. Şimdi belki eski takipçiler hatırlıyor olabilir. Benim Yara Bandı diye bir podcast'im vardı. Orada ben makaleler ve kitap özetlerini anlatıyordum. Kurgu dışı kitaplarını. Sonrasında ben neredeyse bir sene falan devam ettim. Ve çok hareketlenme olmadı yani. Ben sonra zamanla galiba vaktimi yanlış yere harcıyorum dedim. Orayı kapattım direkt. Sonrasında daha çok YouTube'a, buraya ağırlık verdim. O da böyle işte kafamdaki bir dergi tarzında, işte aylık olarak biliyorsunuz buranın formatını, okuduklarım, çektiklerim vesaire falan. Sonrasında bunların yanında ben kendi arkadaşlarım ortamında ve aynı zamanda da okulda da, bilmeyenler, 2. üniversite olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum ben şu anda. Z kuşağıyla aynı sınıftayım. Çok heyecanlı. Bana dediler ki sen işte bu kadar kitap okuyorsun, bu kadar heyecanlı anlatıyorsun falan. Böyle onu da ayrı olarak böyle bir sayfa açsana, böyle kitap paylaştığın, böyle anlattığın falan. Bunu söylenen bu arada 2 sene önce yani. Ben böyle düşündüm, böyle bekledim, düşündüm. Ben nasıl şey yapıyorum? Çünkü ben herkesin yaptığını yapmak istemiyorum aslında. Kendi tarzında, benim içime sinen. Çünkü ben şu kitabı okuyayım, böyle bir şey bir anlatıyor. Bir sürü sayfa var. Ama neden, mesela şunu düşünüyorum. İnsanlar neden gelip beni takip etsin? Neden beni dinlesin? Neyse, ben geçen hafta böyle oturdum, yazdım, çizdim falan, çektim hatta. Ayrı olarak da bir Instagram sayfası açtım. Buralara bırakıyorum. Orada da ne yapıyorum? Okuduğum, şimdi burada her ay böyle biriktirip o kitabı anlatırken, ya o kitabı tanıtırken bu arada alıntılarıyla tanıtıyorum yani aslında. Ama orada yani Instagram'da ve işte TikTok'ta, YouTube Shorts'ta o kitabı anlatıyorum. Yani çok da spoiler vermeden kendi analizime, daha çok resim ve işte felsefe, birazcık psikoloji, kendi anladıklarımla o kitabı tanıtmaya başladım. Şu an 3 bölüm çektim. Bir tanesini paylaştım. Öyle yani, çok heyecanlıyım yani. Suhodol köylüleri hiçbir şey anlatmazlardı. Ne anlatacaklardı ki? Efsaneleri bile yoktu. Mezarları isimsizdi. Yaşamları ise ne kadar birbirine benzer, ne kadar yoksul ve hiçbir iz bırakmayacak yaşamlardı. Çünkü emeklerinin ve uğraşlarının tek ürünü ekmekti. Hani şu yenilen gerçek ekmek. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. Ben biraz takıntılı bir insanım. Biraz derken bunu söyleyen insanların aslında ne kadar takıntılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Benim için hayat bazen görünmez ritüellerden oluşuyor. Kimsenin fark etmediği ama benim bozarsam içimde bir şeylerin yerinden oynadığı küçük düzenler. Uzun yıllar boyunca kırmızıya takıntılıydım. Çocukluğumdan başlayıp 30 yaşıma kadar uzanan bir ilişki bu kırmızı benim için. Hayatın tam ortasında asılmış bir ünlem işareti gibi. Kırmızı bir şey görünce dönüp bir daha bakardım. Kırmızı bir defter, kırmızı bir çorap, kırmızı olan her şey beni mutlu ediyordu. Sonra 30 yaşıma geldim ve sanki içimde biri sessizce perdeleri değiştirdi. Bir sabah uyandım ve maviyi fark ettim. Ama öyle sıradan bir fark ediş değil. Sanki yıllardır kapısını çalmadığım bir evin içine girmişim gibi. Ve o günden sonra resimlerimde de görünmeye başladı. İnsan bazen kendi resimlerine bakınca da kendisi hakkında yeni şeyler öğreniyor. Ben de öyle oldum. Bir süre sonra fark ettim ki tablolarımın içinde mavi çoğalıyor. Takıntılarım sadece renklerle sınırlı değil tabii. İnsanlara da, insanların davranışlarından. Mesela birisi sürekli sözünü kesiyorsa ona takılırım. Birisi herkese farklı davranıyorsa takılırım. Söylediğinle yaptığı arasında uçurum bırakıyorsa takılırım. Ben sana ne yaptım dedirtecek davranışlara takılırım. Bunları anlamaya çalışmanın bir kısmı merak olabilir. Bir kısmı da güven ihtiyacı galiba. Çünkü insan anlamadığı şeyden biraz korkuyor. Anladığı şey ise kontrol edebildiğini düşünüyor. Belki takıntılarımızın çoğu kontrol etme arzusunun farklı kostümler giymiş hali. Bunu kitaplığımda da görebilirsiniz. Kitaplığım konusunda oldukça acımasızım. Bir kitabı okuyup bitirdim diyelim. Eğer beğenmediysem onunla ilişkim sona eriyor. Hemen, hiç tereddütsüz. Sanki kitaplıkta kalırsa diğer kitapların moralini bozacakmış gibi. Ya sahaflara gider, ya birine verilir, ya bağışlanır ama kalamaz. Kitaplık benim için sadece kitap depoladığım bir yer değil. Bir tür karakter arşivi. Burada duran her kitabın benimle bir anlaşması var. Seni seviyorum ve burada kalabilirsin gibi. Her gün kahve içerek günümü başlatmaya takıntı olmamın dışında sanırım en absürt takıntılarımdan biri metrobüs. Metrobüste kitap okumayı seviyorum. Oturabilirsem kitap okuyorum. Oturamazsam podcast dinliyorum. Bazı podcastlerin benim için sadece metrobüs. O podcast evde dinlenemiyor. Metrobüste ayakta durarsam onu dinlerim. Nedenini bilmiyorum. Beynim belli içerikleri belli fiziksel koşullarla eşleştirmiş. Sanki görünmez bir kullanım kılavuzu var. Bu bölüm ancak Cevizli Bağ'a giderken ayakta çalışır. Evde olmuyor, koltukta olmuyor. Yürürken sadece şarkılar, podcast. Peki bütün bunlar ne? Takıntı mı? Alışkanlık mı? Ritüel mi? Yoksa kaygının daha estetik görünmeye çalışan bir versiyon mu? Bilmiyorum. Ama şunu fark ettim. Bu davranışların çoğu bana güven hissi veriyor. Dünya çok hızlı değişiyor. İnsanlar değişiyor, ilişkiler değişiyor, şehirler değişiyor. Hatta bazen insan kendi içinde bile yabancı birine dönüşebiliyor. Ama sabah kahvesi aynı, metrobüs aynı, kitaplığın düzeni aynı, mavi aynı. Belki de mesele takıntılı olmak değil, belki mesele tutunacak küçük sabitler yaratmak, kendimize ev hissi verecek köşeler oluşturmak. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey büyük cevaplar değil, küçük tekrarlar. Her gün aynı fincandan kahve içmek, aynı raftaki kitaplara bakmak, aynı renkte huzur bulmak ve dünyanın bütün karmaşasına rağmen kendi içinden geçen sessiz bir ses duymak. Tamam, her şey değişiyor olabilir ama bazı şeyler hala yerli yerinde. İnsan bazen en çok tekrar ettiği şeylerin içinde saklıyor kendini. Neyse, ben şimdi bu kaydı kapattıktan sonra muhtemelen kahve içeceğim. Sonra kitaplığıma bakacağım. Okurken mutlaka renkli stick notlar yapıştıracağım. Sonra bu iki ihtimalle hayatımda mavi hissi veren insanlarla konuşacağım.
Bazı takıntılar değişmiyor, iyi ki de değişmiyor. تن تو ظهر تابستون و به یادم میاره رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره وقتی نیستی زندگیم فرقی با زندون نداره قهر تو تلخی زندون و به یادم میاره من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لب دوست دارم شنیدنه. Karanlığa bakıyorum ve karanlığın şekil değiştirdiğini görüyorum. Hayır, şekil değiştiren karanlığın kendisi değil. Bir şey karanlıktan kopuyor ve bana doğru geliyor. Ya ne çek? Servis yapıyor musun? Zaman değişiyor ama gölgeler hep kalacak. Yine de canavarları evcilleştirmek mümkün. Çünkü izlemeye başladığımız bir canavar dişlerini kaybetmeye başlar. Oh, you're going to like leave. You know why I like plants? Because they're so mutable. Kalp atarken kırın onu. Bu sizin tek fırsatınız. Göz hala nemli, ürkek bir yakarışla size dönebiliyorken onu buz gibi, cevapsız bir bakışla dondurun. Ruhun en derin tapınağına haber götürün. O hassas ulak kulak. Nezaket tonlarını hala algılayabiliyorken onu kalpsiz bir terbiyeyle, alaycı bir iltifatla ya da kayıtsızlığın kıskanç yapmacıklığıyla caydırın.
Mutlu musun? Mutluyum. Karşımızda da mısır var. Dedi ki gelseydin belki bir şey. Yani diyor ki lafı. Temiz, güçlü, aydınlık kelimeleri kullanmak istemiyorum. Kendi bedensel acılarımdan çıkan sözleri söylemek istiyorum. Kötü konuşmalarla değil, kendi kan ve etimle ifade etmek istiyorum. Genel konuşmalar beni rahatsız ediyor. Bu konuşma burada biter.